15 Temmuz. Her şeyin bizim için bittiği gece. Yarım kaldık. Çok seviyoruz onu. Onu çok seviyoruz. Hep seveceğiz. Hep çok seveceğiz. Kızım da, ben de. Hepimiz çok seviyoruz. Peygamber Efendimiz şehitlerin alnından, gazilerin gözünden öpermiş dedi. O alnından öpüldü, ona komşu oldu. 15 Temmuz üzerinden yaklaşık 5,5 ay geçti. Fakat benim için ve Alkan ailesi için her gün 15 Temmuz ve günlerden Münir Alkan. 1975 yılında Tekirdağ'da doğdum. İlkokulu Fevzi Çakmak İlkokulu'nda okuduktan sonra orta ve liseyi Namık Kemal Lisesi'nde okudum. Liseden sonra polis olmak için müracaat ettim ve kazandım. Biz 7 kardeşiz. En küçükleri benim. Babam ben 9 yaşındayken öldü. Annemle birlikte yaşıyoruz. Altı kardeşini ve annesini geride bırakarak kendini vatanına adayan biriydi o. Evladını ve eşini geride bırakarak kendini milletine, devletine ve görevine adayan bir kahramandı o. O gece, o karanlık gece, şehit Münir Alkan ve şehit arkadaşlarının cesaretleriyle aydınlandı Türkiye. Sancağın düşmesine, bayrağın inmesine izin vermediler. Tanklara, uçaklara, bombalara, imanlarıyla direndiler. Direndiler ve kazandılar. Türkiye bugün onlarla Türkiye. Türkiye bugün şehitlerin emanetine verilen sözün ülkesi. Millet eğilmez, Türkiye yenilmez. Şehit düşen vatan evlatları için tekbir! Bu yapılan yanlışı düzeltmek için gereği neyse onu yapacağız. Hiçbir arkadaşımız bulunduğu yeri terk etmeyecek, gereksiz ateş etmeyecek. Yanlış yapan kişiler düzeltilene kadar yerimizden ayrılmayacağız. Tamam. Birimleri takip ettim efendim. Tüm birimlerimiz Sayın Yirman'ın emirleri doğrultusunda hareket edecek. En ufak bir aksaklığa meydan vermeyecekler. İhanet, işgal, darbe ve alçaklık, direniş, soyluluk, destan, onur ve diriliş. İşgale,
darbeye ve ihanete direnen bir ülkenin soylu kahramanlarıyla verdiği tarihi mücadele. Tankların karşısına sadece iman, vatan ve görev aşkıyla çıkan aziz bir milletin yazdığı destan. Konuşan kardeşim, sen Türk insanının, Türk polisinin kanını mı akıtacaksın? Hükümeti teslim etmeyeceğiz. Arkadaşlar, bize verilen emdiğimiz sütün gereğini yapacağız. Her arkadaşım görevinin başından ayrılmıyor. Türk savaş uçağı, Türk milletini bombalayacak. Hayır, senin gibi geri zekalılar belki korkar da aklı başına gelir. Onu sağlayacak. En iyisi sen başına kimseyi kandırma hadi. Kırmış köpek, kimin köpeğisin? Cevap vermiyorsunuz. Bu insanlara cevap vermeyeceğiz, biz görevimizi yapacağız, tamam. Hiç kimse, hiçbir arkadaşım bu vakte kadar yaptığı hizmeti ben biliyorum. Hiçbir arkadaşım bir santim geri adım atmayacağından da adım Mustafa Çalışkan kadar eminim. Arkadaşlarım Allah korusun, herkese kolay gelsin. Canımızla kanımızla bu vatan için varız. Herkes vatandaş kariyere geldi. Bir tane tankı kovarı, 2-3 tane askeri kurtarır. Vatandaş ilerine. Arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum. Kimseye karar vermeyin. Onlar Türk evladı. Emir verenler bunun cezasını çekecek. Hiçbir yerde bir santim geri adım atmak yok. Her yerde vatandaş sokaklara inilir. Biz de bulunduğumuz yerden bir santim geri adım atmayacağız. Allah korusun. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurdukları kirli ve büyük bir organizasyonla 15 Temmuz akşamı darbe ve işgal girişiminde bulunan Fethullahçı teröristler karşılarında milleti buldular. Cuntacıların silah sıktığı vatan evlatları, darbecilerin ele geçirmek istedikleri kritik yerlerde yaptıkları savunmayla adeta tarihi değiştiren bir destan yazdı. Direniş ve diriliş destanı yazdılar. Ve o destan nesilden nesile aktarılacak, o gecenin şehitleri, gazileri, Türkiye savunmasının, vatan savunmasının bayraktarları olacak. Şehit Münir Alkan 41 yaşındaydı. Evli ve bir çocuğu vardı. Münir Alkan 1975 Haziran'ında dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimlerini Tekirdağ'da tamamlayarak 1995 yılında İstanbul Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi'nden mezun oldu. Sonrasında İstanbul, Hakkari, Bolu ve tekrar İstanbul'da görev yaptı. 2011'de Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Meslek içerisinde VIP, önemli kişileri koruma, ileri ve güvenli sürüş teknikleri eğitimi, trafik denetimi ve kaza tahkiki gelişme eğitimi, polisin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili mevzuat değişikliği gibi farklı alanlarda eğitim aldı.
Kardeşim 1975 yılında Tekirdağ'da doğdu. Kardeşimin en belirgin özelliği merhametli, inançlı, vicdanlı bir çocuktu. Anneme, ailesine, eşine düşkünlüğüdür. Ben hep şey derdim, hani kardeşim şehitlik mertebesine ermese de Peygamber Efendimizin komşusu olacağına inanırdım. Çünkü annemin yaşarken hayır duasını, helalliğini aldı. Ne diyeyim? 15 Temmuz zehir oldu bize. Bizim ciğerlerimizi söktüler, aldılar yavrumuzu elimizden. Çok seviyorum yavrumu. Yavrumdan Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Allah razı olsun ondan. Defalarca hakkım varsa kat kat helal olsun. Ne diyeyim? En sevdiği eşini, en sevdiği yavrusunu bana hediye bıraktı. Ben onları çok seviyorum. Onlardan da Allah razı olsun. Yavrumun mekanı cennet olsun. Tekrar Allah razı olsun. Çok saygılıydı. Hepimizi seviyordu. Biz de onu hala çok seviyoruz. Hiçbir zaman hiç unutmayacağız, unutamayız. Unutulacak yavru da değil. Yavrum, canım. Bıraktım. En değerlilerini bana hediye bıraktı. Ben de bunları ölünceye kadar ayırmayacağım hiç yanımdan. Hep beraberiz. Hepsinden Allah razı olsun. Çok seviyorum. Onun eşini de, kızını da, kızımızı. Onlar bizim yavrumuz. Tekrar söyledim. Başka diyecek de bir şeyim yok. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Yavrumu seviyorum. Herkesi seviyorum. Bütün yavrularımı seviyorum. Olan evlatlarımın da hepsini seviyorum. Allah acılarını göstermesin. Yavrusuna, eşine Allah uzun ömür versin. Allah kötülük göstermesin. Korusun bütün kötülüklerden, onları korusun Allah'ım ya Rabbi. Bu kadar çocuğum. Başka bir şey daha ne diyeyim demeyeceğim artık. Yavrumu özledim çok. Çok özledim. Çok özledim. Yavrumu çok özledim. Bu kadar. O gece görevinin başındaydı. Darbeciler İstanbul Emniyetini de ele geçirmek istedi. Gülenci teröristlerin zırhlı araçları ilerliyordu. Fakat karşılarına millet çıktı. Tankların etrafını sararak polisine destek oldu. Yollar kamyon ve iş makineleriyle kapatıldı. Bunun üzerine darbeciler Skorsky tipi bir helikopterle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ele geçirmek için inişe geçti. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, helikopter taciz ateşinde bulunursa darbecilere karşı vurun emri verdi. Polislerden birisi, "Orayı Fethullah'a bırakacağım ama ölürüm daha iyi," dedi. Canımızla kanımızla bu vatan için varız. Ölmek var, ölmek yok. Bırakmadılar. Buradan bir ekip köprüdeki işgali öğrenerek harekete geçti. Alkan'da haberi telsizden öğrenip müdürüyle birlikte Boğaziçi Köprüsü'ne gittiğinde köprünün yeni adının Şehitler Köprüsü olacağını nereden bilecekti?
darbeci teröristler İstanbul'un kalbini, Boğaziçi Köprüsü'nü esir almışlardı. Nasıl diyeyim sana, şu an polis ve asker karşı karşıya. Genelkurmay her yere, şu an daha doğrusu askeriye darbe ediyor. İstanbul Emniyet Müdürü benim. Mustafa Çalışkan. Helal olsun. Sessizlik. Beraber gidip alacağız. Çocuklarla kurtaracağız. Yalnız sakin. 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 Yaralımız var, yaralı var. Yaralı var, Beyler, dinleyin. Ya bir dinleyin ya. Bir dinleyin. Bir dinleyin. Beyler bir dinleyin. Emniyet müdürü konuşuyor. Beyler yürüsün ya. Bunlar gariban insanların çocuğu. Hiçbirinin burada. Müdürüm! Biraz sonra. Müdürüm! İnşallah arkadaşımızın oğlu. Garibanları kanak gibi. Ya dinleyin! Arkadaşlar! Bak gariban kurtuluyor. Gariban kurtuluyor. Hep beraber geçeceğiz. 76-152 merkez. Doğrudur. Varlık çevresi kapatıldı. Tamam. Genelkurmay'ın bunların arkasında olmadı hiçbir şekilde. Genelkurmay'ın diğer askerlerin hiçbir şekilde bunun arkasında olmadığı yönünde bu yaptıkları davranışlardan geri durmaları, dönmeleri yönünde megafonla anons etsinler. Bu şekilde bu girişimden engel olma yönünde, engel olmayan da görevlerimizde hareket ettiler. O askerlere karşı megafonla bu davranışları bırakmaları, Genelkurmay'ın bunların arkasında olmadığı şekilde anons ederek bu davranışlardan vazgeçmeleri şekilde hareket ettiler. Mecidiyeköy Meydanı'nda biz memurlar olarak gelen askeri nitelikteki şahısları tamamıyla indireceğiz. Eğer bunlar Genelkurmay'dan herhangi bir izinsiz hareket ettilerse bunlar vatan hainidir. Biz bunları gerekenli yapılacaktır. Tüm meslektaşlarım adına söylüyorum, tamam. Tamam arkadaşlar, sakin hareket edelim. Yine de en sakin, profesyonel şekilde hareket ederek çevre hareketleri de bu kaçınarak bu şekilde duyarlı hareket edelim. Megafonla bu yaptıkları davranıştan Genelkurmay'ın hiçbir şekilde arkalarında olmadı, geri durmaları gerektiği yönünde megafonla teskin edelim. Mümkün olduğu kadar da olumsuz hareketlere bulunmamaya çalışalım, tamam. 2 tane uzman yaralı asker var. Orhan'ın kişilerinden çıktı. Ben vatandaş taksici yardımında yaralı 3 tane polis vardı. Orhan'ın kişilerinin orada. Komiserim ediliyor komiserim. Dakikada bir ateş ediyor şerefsizler ya. Ya sivil mivil dinlemiyorlar. Sivil halka ateş ediyorlar, sivil halka. Komiserim çok yarıda sivil vatandaş yaralı var. Şehit arkadaşımız var. Çok daha yaralı sayıda arkadaşımız var. İsimlerini bilmiyoruz komiserim. Komiserim aynen ekip aracında şehit oldu. Ya komiserim biz 3 saattir burada çatışıyoruz. Şu belediye otobüsünden mi ateş ediyorlar bize? Karşıda belediye otobüsü var. Sen açıklasın usta. Sen biraz bu tarafa kay bak. Açıklasın. Şu arka taraf açıkta bakın beyler. Kafadan vurdular sivil vatandaşı. Kafadan az önce. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Zar geldi abi sen biliyorsun. Ya abi koterekçe ateş ediyorlar ya, böyle bir şey var mı ya?
Orhanlı gişelerde vatandaşımız tam polis cihazına girdiğini takip etti. Yaralı ve meslektaş bilgisi aldık. 40-52 konuşuyor. Bu tankın içine ateş edeceğim. Bilginiz olsun. Müdürüm anons tekrarlayın, anons tekrarlayın. Belediye yönelen tanklar olduğu söyleniyor. Belediye şu an zor durumda. Tamam zor durum. Belediye valilikten o takip ekibimiz geçiyor takip ediyor. Tam bu yılın darbe teşebbüsüne 104 tespit edilen 104 askeri personel teşebbüs etmiş. Tam gerisi bunu vatan görevi addeden tam vatan evladı, tam suçsuz vatan evladı. Ekiplerimiz buna yönelik, talimata yönelik tam askeri personele karşı son derece dikkatli ve şefkatli, bu suç unsurlarına karşı daha dikkatli, daha duyarlı, tam sert yüzlerini gösterecekler. Ayrıca bağlı trafik unsurlarımız, işçi ekiplerimiz gerekirse vatandaşın tüm araçlarını trafiğe çekin, tam bu askeri konvoyların hareket etmesine müsaade etmeyin. Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net. Tüm birimlerimiz, gördüğü ana güzergah üzerinde bulunan tüm araçların, bütün araçların anahtarlarını almak suretiyle yolları tamamen trafiğe kapatacak. Hiçbir şekilde hareket olmayacak. Kimse bir yerden bir yere intikal etmeyecek. Bunu defaatle anons edin. Vatandaş, gerek vatandaşın özel, sivil, resmi ne kadar araç varsa tam anahtarlarını alıyoruz, trafiği kapatıyoruz. Askeri geçişli olacak tüm noktalarda trafiği kapatıyoruz. Hiçbir askeri unsur, dost kuvvetsiz dese dahi bizim bilgimiz dışında bulundukları kışladan dışarı çıkarılmayacak. 95-152 bu 10. Yıl Caddesi'ni vatan varyant altında kapatalım. 10. Yıl Caddesi'ni vatan varyantından kapatalım. Topkapı varyant altında o güzergahı da kapatalım. Vurun. Yapmayın komutanım. Lütfen arabanızı buradan çekin. Komutanım öyle bir şey öyle bir istek talep kullanamazsınız şu anda. Komutanım bakıyorsunuz. Burası halk yolu burası. Hem de emekliler asker. Geçin açın. Geçin. Açın yolları. Çekin tankları. Hayır. Tanklar kışlaya girecek. Benim geçim önemli değil. Emir alın. Size emri veren bir radyo Ankara'da öldürüldü. Bu bir darbe girişimidir. Sizler buna alet oluyorsunuz. Tankların namluları millete çevrildi. Provokasyona gerek yok. Provokasyon değil bu. Komutanım bakın. En büyük provokasyonu size bu emriler yapıyor. Komutanım siz böyle konuşarak bu işi insanları provokasyona getirmeyin. Bakın yağ ve bal sürüyorsunuz komutanım. Siz de Milletin yolunu milletin tankları engelliyor. Askerler, bu asker kimin askeri? Bu asker kime namlu tutuyor? Bu namlu kime tutuluyor bu namlu? Ha çevir bana. Çevir bana namluyu. Ne yapacaksın? Ha? Bana çevir namluyu. Sen kimin askerisin? Vatan Caddesi'nin giriş yolunu kapatıyorum. Fevzi Paşa Caddesi giriş gelişi tamamen kapatın. Vatanda hakkında trafik var mı? Efendim bu Akşemseddin ve Akdeniz Caddesi'ne kısmen trafik var, doğrudur. Bu Lahor Kavşak, Akdeniz Caddesi. Bu araç akışı devam ediyor, bu kameradan görülüyor. Burada ekibimiz mevcut, bu araç akışı kesinler. Ben şu an Akdeniz Caddesi'nden vatanın girişi kapattım, diğer tarafını kapatıyorum. Bütün ekiplerimiz talimatları düzgün takip etsin. Bulundukları bölgede araçların yan çekmek suretiyle yolu kapatsınlar trafiğe. Emniyet Genel Müdürlüğü talimatlarını tekrar ediyorum. Tüm personel göreve çağrılacak. Personele silah dağıtımı yapılacak. Dışarıdan müdahaleye kesinlikle izin verilmeyecek. Yönetime karşı gelen olursa silah ile müdahale edilecek. Tamam. O karanlık gecede haberi gelin hanımın telefonuyla aldık. Telefonu çaldı ve eşiniz hastanede gelin dendi bize. Hastaneye gidene kadar hep kardeşimin yaralı olması için Allah'a dua ettim. Fakat hastanede bizi hayata doymamış iki açık yemyeşil gözleriyle karşıladı. Kalbinin tam arkasından, sırtından aldığı tek kurşun ile şehit oldu. Mekanı cennet olsun inşallah.
nurlar içinde yatsın. Çok merhametli, çok vicdanlı, çok inançlı bir çocuktu. Hayatı çok sevdi. Yaşamayı, sevmeyi, sevilmeyi çok sevdi. Çalışma arkadaşları, çocukluk arkadaşları, dostları hepsi onun kıymetlileriydi. Hiç kimseden vazgeçmedi. Eşine olan düşkünlüğü herkesi imrendirecek boyuttaydı. Gelinimiz bir gün lavaboda ellerini yıkarken evlilik alyansını unutmuş. Erkek kardeşim de hemen altına not yazmış. Parmağından alyansını, kalbinden beni çıkarma diye. Bu özlem çok başkaydı. Çok bağlıydı eşine, çocuğuna. Çok sevdi. Aile olmayı çok sevdi. O gece, o karanlık gece, şehit Münir Alkan ve şehit arkadaşlarının cesaretleriyle aydınlandı Türkiye. Sancağın düşmesine, bayrağın inmesine izin vermediler. Tanklara, uçaklara, bombalara, imanlarıyla direndiler. Direndiler ve kazandılar. Türkiye bugün onlarla Türkiye. Türkiye bugün şehitlerin emanetine verilen sözün ülkesi. Millet eğilmez, Türkiye yenilmez. Yıllık yaşamı boyunca kardeşimle yolları kesişen insanlar mutlaka onun hayatında yer aldı hep. Hiç vazgeçmedi sevdiklerinden. Herkes onun için çok kıymetli ve çok özeldi. O dönemde daha 4. sınıfta daha Münir hep polis olmayı istedi. Polislik mesleğine gerçekten aşkla bağlıydı. 21 yıldır severek, isteyerek sorumluluklarını yerine getirdi. Münir Alkan kardeşimiz ilk başta candı. Yani her şeyle işten, güzel. Yani böyle bir güzel insan ben tanımadım hayatımda. Benim de en yakın, en sevdiğim arkadaşımdı, kardeşimdi. Yani canımdı, parçamdı. Münir 1998 senesinden beri tanıyorum. Aşağı yukarı 18 senedir tanıyorum. Münir çok kibar bir arkadaşımızdı. En büyük özelliklerinden birisi hitap ederken herkese kuzen kelimesi ondan özdeşleşmişti. Kuzen. Çok severdi. Dediğim gibi kibarlığı ön plandaydı ve hayat doluydu. Her konuda da bilgisi olan bir arkadaşımızdı, araştırırdı. Ailesine çok düşkün olan bir arkadaşımızdı. Çok yönlüydü. Yani araştırırdı, araştırmayı severdi, gezmeyi severdi. Biz kardeş gibiydik. Sürekli her gün telefonla görüşüyorduk. İstanbul'a gittiğimde sürekli yanına uğrardım. O buraya geldiği zaman muhakkak yanımıza uğrardı. Daha işte sürekli tarlasına gidip onun ektiği fidanları vardı. Kiraz ağaçları, işte meyve ağaçları, diğer meyve çeşitleri. Hep onları sulamaya giderdik ama sürekli irtibat halindeydik. Her gün telefon görüşmelerimizi yapıyorduk. Kardeşten öteydi benim için. Hani ben kardeşimi kaybetmiştim. O acıyı ben Münir'de de aynı şeyi hissettim.
Biz aynı sokakta doğduk, büyüdük. Abi kardeş gibiydik. Zaten kendisi görevi neticesi İstanbul'daydı. Biz İstanbul'a zaten ben de gittiğimde telefonlaşırdık. Az çok görev ihtiyacı nedeniyle bazen telefonlaşıyorduk. Bazen ben gidiyordum. Zaten evraklarım için gidiyordum oraya. Anlatıyor, çay içiyorduk. Buraya geldiğinde karşılaşırsak, iş olmazsa falan buluşuyorduk. Anca öyle görüşüyorduk ama küçüklüğümüzden beri çok iyi bir insandı, çok dürüsttü. Yani derler ya 10 numara insan gösterecek insan, aynı o öyle bir insandı. Şehidimizle çocukluktan beri arkadaşız biz. Ta ki liseye kadar. Liseden sonra işte o polislik görevine başladı. Ondan sonra işte pek sık görüşemedik. O buraya geldikçe işte telefonla o şekilde irtibat halindeydik. Ama liseye kadar hep beraberdik yani. Biz beraber doğduk, büyüdük. Çocuk arkadaşıydık. Aynı sokakta doğduk, aynı sokakta büyüdük. İlişkilerimiz iyiydi yani. İş icabı İstanbul'a gittiğimizde görüşüyorduk veya o buraya geldiğinde görüşüyorduk. Görüşüyorduk yani. Müsaade oldukça görüşüyorduk. Cemiyetlerde zaten görüşüyorduk. Toplaşıyorduk, arkadaşlarla görüşüyorduk. Arkadaşlarımız iyiydi yani. Bir şeyimiz yoktu. Çocukluktan beraber büyüdük. Yediğimiz içtiğimiz hiç ayrı gitmedi. Kardeş gibiydik biz. Yani şehit olunca işte insanın şurasından bir şey kopup gidiyor. Beklenmeyen bir şey. Nasıl başlasam bilmiyorum. Kendim 51. Rahmetli kardeş, şehit kardeşim 75. Bu yıllar arasına sığdırılan 7 kardeş. Bir anne, bir baba. Daha sonra evlilikler, şunlar bunlar. 75 yılıyla beraber yeni bir yıl geldi. Akabinde 25 Ocak şehit kardeşimiz Münir geldi, dünyaya geldi. 6 kardeştik, 7 olduk. Ve işte yıllar geldi geçti. Nasıl diyeyim hani bir sofrada yemek yedik, bir tabaktan, bir tencereden. 7 kardeş bir yerde. Öyle büyüdük. Bir yorgan altında uyuduk. Ama gel gör ki döneyim bu terör örgütüne kadar. Buraya geldik 15 Temmuz'a ayırdı bize. Tabii kardeşimiz gitti. Ne desek bilmiyorum ki. Tabii nasıl bir kişi? Mert, dürüst, karıncayı ezmeyen, herkesin yardımına koşan, cebindeki son kuruşu kadar harcardı yani. Bir simidi 4'e böler, 4 kişiyi doyurur, kendi yemeden kalkar. Bana göre. Yani çünkü kardeşim olduğu için anlatıyorum, abartmış olmayayım. Ama böyleydi yani. Her ismi aklıma geldiğinde yani unutmak mümkün değil benim Alkan gibi bir arkadaşımızı. Hayaldi. Doyamadık. Kimse de doyamadı yani. Çalışma arkadaşımızdı, sırdaşımızdı. Yani her yönden herkese yardımcı olan bir arkadaşımızdı. 6 sene bir fiil beraber çalıştık. Yan yana. Hiçbir anını unutamıyoruz. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani çok dolu bir arkadaşımızdı. Hayatı, yaşamayı, her şeyi seviyordu. Çocuklarıyla, ailesiyle yani bir bütünüydü. İşe geldiğinde verdiği enerji, o pozitiflik herkese yani güler yüzüyle bir merhaba demesi o kadar kibar, o kadar yani içten bir insan anlatamıyorum yani o kelimelerle dökülmüyor yani. Kahraman bir arkadaşımız yani orada işte bu mücadeleye omuz vermiş ve bu mücadelede şehit olmuş.
mükemmel bir arkadaşımız. Yani diyecek kelimenin kelimelere sığdıramadığımız bir arkadaşımız. Bizim zaten söyleyecek bir kelimemiz şöyle ki yok. Zaten Peygamber Efendimiz ona aguşunu açmış. Yani bizim dediğim gibi söyleyecek hiçbir kelimemiz yok. Şehitlik mertebesine ermiş pırıl pırıl bir arkadaşımızdı. Çok doğru, dürüst insandı. Kimsenin hakkını yemezdi. Kesinlikle yalan söylemezdi. Yardım muhtaç insanlar her zaman koşardı. Hiçbir zaman yüzüstü bırakmazdı. Mükemmel bir insandı. Namazından niyazından bir çocuktu. Çok dürüst bir insandı. Çok dürüst bir insandı ve herkesi çok severdi. Küçük, büyük hiç ayırmaz. Yani küçük de küçük olurdu, büyük de büyük olurdu. Yani yoldan geçen insan yani bir şey olsa bile yine durur bakar, arkasını dönmezdik yani. Çok iyi bir insan. Ya çok insancıldı. Ondan sonra düşünceliydi. Yani geldiği zaman arardı, sorardı. Ondan sonra ne bileyim yardımseverdi. Yani görevine bağlıydı. Böyle güzel bir insandı. Güler yüzlüydü. Kimseye kolay kolay suratını asmazdı. Kimseye kolay kolay kızmazdı. Ne bileyim böyle bir sakiniyet bir şey vardı. Mesela bazı insanlar ufacık bir şeye kızar, tepki verir. Ona ne kadar bir şey söylersen söyle, hoşlanmadığı hareketleri de yapsan kızmazdı kolay kolay. Böyle bir kızma şeyi yoktu. Hep güler yüzlü, sıcakkanlı, sevecendi insanlara. Elinden geldiği kadar iki imkandan neyse alt üst eder, elinden gelen yardım yapardı. İlgilenirdi arkadaşıyla. Öyle bir özelliği vardı. Yani dört dörtlüktü. Dürüsttü, sevecendi, güler yüzlüydü. Kimseye kırılmazdı hiçbir şekilde. Yani saymakla bitmez ki. Biz Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeydik. İşte biraz üçümüz bir aradaydık. Yılmaz arkadaşım, Münir, ben bir aradaydık. Biraz şakalaştık o gece işte biraz şakalaştık. Sonra ani bir çıkışımız oldu. Sayın Müdürüm Mehmet dedi köprüye doğru gidiyoruz dedi. Çıktık. Ben de anons ettim arkadaşlar çok ivedi geçiyoruz. İşte herkes ama neye gittiğimizi bilmiyorduk biz yani. Basit bir olay olarak işte sanki işte köprüde polisin silahı alınıyor şeklinde, terör olayı şeklinde gidiyorduk. Bizim aklımıza hiç yani her taraftan işte bizim kendi askerimizin silahının, uçağının bize döneceği hiç aklımıza o güne kadar gelmemişti. Ve neticede çok ivedi oraya gittik. Çelik yelekleri arkadaşlara giydirdim. Biz oraya gittiğimizde bir şekilde bizi fark etmediler. Biz köprü koruma noktasına geldik. Orada araçlardan indik. Araçları uygun yere çektikten sonra zaten bizim üzerimize ateş açtılar. Sayın müdürümüzü ekart etmek istiyorlar. Münir kardeşimizle o geceyi tüm arkadaşlarımızla birlikte burada Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeydik. Olayın olduğu saatlerde yani ani bir çıkışımız oldu. Beraber arabada inanamıyoruz yani. Asker kapatmış diyorlar köprüyü. 40 tane asker var diyorlar. Biz yani anlam veremiyoruz. Böyle bir olayın olacağına, böyle bir şeyin yaşanacağına. Olay yerine gittiğimizde olayların çok farklı olduğu. Asker kıyafeti giymiş kişilerin halka, karşısındaki polise yani hedef gözetmeksizin ateş ettikleri. Ne söyleyeyim yani anlatamıyorum yani bu çok farklı bir olay.
Sayın İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan müdürüm orada bu şahıslarla diyaloğa geçti. Telsiz konuşmasından. Zaten bizim telsizlere girmişlerdi o sırada. İşte teslim olun şeklinde. Sayın Müdürüm de onlara teslim olmasını, askerin içerisinde birkaç kişinin bu işleri yaptığı şeklinde uyarıda bulundu. Ve işte benim adım Mustafa Çalışkan'sa ben bir adım geri atmam şeklinde. Teşkilatı da çok biliyorsunuz o konuşmalar zaten basına da yansıdı. Motive edici sözlerle biz dedi gerekirse bu uğurda şehit olacağız. Ve orada bütün noktalarda zaten polis kenetlenmişti. Herkes bulunduğu noktada çok dirayetli duruyordu. Ardından vatandaş bizi omuzlayadı. Vatandaşın omuzlayamasıyla birlikte biz orada korkunç bir güç haline geldik. Ama tabii ki karşımızda tanklar, uçaklar, helikopterler ve Güneydoğu'da kullanılmayan silahlar bize kullanıldı. Bizim üzerimizde kullanıldı. Biliyorsunuz Ankara'daki olayı da biliyorsunuz. Özel harekatçı arkadaşlarımızın silahları biliyorsunuz eridi. Yani öyle bir saldırıydı. Ve biz köprüye geldikten sonra yani 7-8 kere veya 9-10 kere bizim üzerimize ateş açtılar. Biz sürekli yer değiştiriyorduk o esnada. Tabii ben o sırada işte Münir işte vatan bahçesine araçları çektirttirin, yayılsın araçlar şeklinde. O da arıyordu, vatanı arıyordu. İşte kimseyi içeri almamaları gerektiğini, herkesin bulunduğu yerde kanının son damlasına kadar müdafada bulunması şeklinde söylenen rivayet, tabi bilemiyorum ben. Çünkü daha sonra yaralandığım için o işleri takip edemedim. Vatana 11 tane tankın geldi. Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne 11 tane tank etrafını kuşattı şeklinde. Çevik kuvvete 7-8 tane. Tabi bunların haberlerini biz orada telsizden, telefonla irtibatlarını alıyoruz. Ve o sıra tabi Cumhurbaşkanımız arıyor. Cumhurbaşkanımızdan Sayın Müdürümüz, İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan müdürüm görüşü. Hatta 15 dakika içerisinde kuleyi alabiliriz şeklinde beyanatı oldu. Ondan sonra diyor ki aslında şu anda olsa 1,5 saatten önce ben kuleyi alırız diyemem diyor. Yani olayın heyecanıyla söylenmiş bir kelime diyor. Ama inanın 3 dakikada alındı kule. Ve dediğim gibi herkes kenetlenmişti. Daha sonra Sayın Müdürüm, Münir de benim yanımda o esnada, Münir yanımdaydı. Bize şunu söyledi en son, işte vedalaştığımız yerde orası. Dedi arkadaşlar biz karşıya şehit olmaya gidiyoruz. İçinizde gelmek istemeyen olabilir, ayrılmak isteyen olabilir. Ve biz karşıya geçtik. Tankların önüne doğru Türk bayrağı, vatandaş Türk bayrağını açtı. Bizden birlikte işte zaten Sayın Müdürüm de dedi, Türk dedi savaş uçakları Türk halkını, Türk polisini vurmaz şeklinde. Fakat o esnada en son işte bize büyük bir darbeyi orada vurdular. Üzerimize doğru yaylım ateşi açtılar. Biz o sırada tabii hepimiz yere atladık. Sanıyorum o esnada ben o anı görmedim ama Münir kardeşim atlayamıyor. Yani yere atlayamıyor. Çelik yeleğin arasından bir mermi isabet ediyor. Orada şehit oluyor. Ben de yerdeydim. Yerde Sayın Müdürümün önüne doğru biraz önünü kapatma hamlesi yaptım. Yerdeyken ben de tam olarak bilmiyorum ama 1 veya 2 kurşun da ben yedim. Ağır yaralandım. Sonra işte beni hastaneye kaldı. Bir aşağı yukarı 10-15 gün civarında yoğun bakımda kaldım. 4 ay hastanede kaldım. Fizik tedavim şu anda devam ediyor. İyiyim ama buna şükürler olsun. Aynalılar evlatlarız, ne yapıyorsunuz ya? La ilahe illallah. Buradan ani bir çıkışımız oldu. O yoğunlukta yani çok acayip de bir trafik yoğunluğu vardı. Her taraftan anonslar, telefon görüşmelerimiz, arıyoruz, başka yerlerden gelen telefonlar, haber merkeziyle görüşmelerimiz
bir tank çevik kuvvete geldi, bir tank vatan emniyet, inanamıyoruz yani. Ülkemiz kuşatma altındaydı. Ama herkes yine metanetini korudu. Sayın Müdürüm dahil olmak üzere tüm arkadaşlar, yani olayı anlamaya çalışıyorduk. Köprüye gittiğimizde askerleri gördük. Yani asker diyoruz. Teslim olacaklar, yaptıkları olayın yanlış olduğunu. Bu nasıl anlatayım? Anlatamıyorum ki. Anlatamayacağım. Vallahi ben röportajı bitirelim de. Duygulanıyorum. Devam edemeyeceğim. 15 Temmuz'dan bir gece önce kardeşimle hep beraber ailece yemek yedik. 15 Temmuz sabahı yine görevi için evinden çıktı ve bir daha evine geri dönmek nasip olmadı. Gün içerisinde kardeşimle telefonla görüştük, mesajlaştık. 00:47'de mesajı var bana. Abla, ortalık karışık, kötü, sen bize git diye. Fakat 1:30'da kardeşim yoktu. Münir Alkan ve görev arkadaşları köprüye gitmiş ve halkıyla birlikte vatan savunmasına katılmıştı. İşgalci teröristler ateş etmeye başladı. Müdürü Mustafa Çalışkan'ı korumak için kurşunların üzerine atladı. O hain kurşunların hedefi oldu ve göğsünden vurularak şehit oldu. Şu dakikalarda da vatandaşlar tankların önüne geçiyorlar. Hatta bazıları tankın üstüne çıkıyor. Objektifin önünden mermilerin geçtiğini fark ettim. Kavşaktayız. Burada 2-3 tane jet. Gerçekten çok... 15 Temmuz akşamı Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'la birlikte köprüdeydi. 20-10 merkez. Arkadaşlar bize verilen emdiğimiz sütün gereğini yapacağız. Her arkadaşım görevinin başından ayrılmıyor. 18 kişi mi? Türk savaş uçağı Türk milletini mi bombalayacak? Aşırı görüşler. Hayır, belki korkar da aklı başına gelir. Onu sağlayacak. Ben Türk evladıyım. Hiç korkmadım, korkmam. Sen kendin düşün arkadaş. Bu insanlara cevap vermeyeceğiz. Biz görevimizi yapacağız, tamam. Emirleri takip ettim efendim. Tüm birimlerimiz Sayın Yirvo'nun emirleri doğrultusunda hareket edecek. Asla geri adım atmayacak bir şekilde takip ederiz. Hiç kimse, hiçbir arkadaşım bu vakte kadar yaptığı hizmeti ben biliyorum. Hiçbir arkadaşım 1 santim geri adım atmayacağından da adım Mustafa Çalışkan kadar eminim. Arkadaşlarım Allah korusun, herkes size kolay gelsin. En son ben onu şehit olmadan önce çocuklarımın sünnet düğününe görmüştüm. O heyecanla, o işte telaşla onu arayıp çağıramamıştım fakat o duymuş, gelmiş. En son o zaman görüştük. O zaman gördüm. O zaman görme şansım oldu. İyi ki de o zaman görmüş.
Ya unutamadığımız birçok diyalog var ama az önce bizim öteki arkadaş denilen benim amcaoğlu, onun cemiyeti vardı işte. Biz de cemiyette işte misafir getir derken o arada gelmiş o. Ben aramıştım onu geleceğim mi diye. Geleceğim demişti. Gelmiş o. Dediler işte gitti eve yemek yiyip gelecek bir saat olsa. Aradım geleceğim dedi. Bir daha da görüşümü demişti daha gelmedi. İşte o da bana koydu. Sarılamadık yani son defa. Sarılsaydık en azından öldüğünü kabul edebilirdik. Emekli olup buraya yerleşmeyi düşünüyordu. Geri dönmeyi. Tarlası vardı, ağaçları vardı. Her fırsatta onlarla ilgilenmeye gelirdi. Yani Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah taksiratını affetsin arkadaşıma. Başka diyecek bir şeyim yok. Canımızdan can. Unutamadığımız hangisini unutacaksın ki? Unutulacak bir şey yok. Anlatabildim mi? Benim çocuklarımla beraber büyüdüler. Tabii dürüst, mert, sevecen. O kadar yani. Ya ölürüz biz dürüstlükten ödün vermeyiz ya. Tabii kardeşimiz gitti. Onun bize bırakmış olduğu emanetlerin bekçiliğini yapacağız. Her an yanımızdaymış gibi yaşayacağız. Ne bileyim başka. Ne diyebilirim ki? Boyuna kopsun ne diyeyim ya. İçimizi yaktı, içimizi acıttı. Allah kimseye yaşatmasın. Allah kimseye yaşatmasın. İnşallah iyi günler gelir. Bayrağımızla, sancağımızla, cumhuriyetimizle, demokrasimizle, adaletle, adilane bir şekilde. Ama sadece burada değil yani. İşte fırından ekmeği de paylaşalım, yemeği de paylaşalım. Ne bileyim sevgiyi, saygıyı da paylaşalım. Böyle bir ömür bitirelim gitsin. Münir'imiz, kahramanımız, iki cihanda eşim, çok özel biri. Allah'ın mekanını cennet etsin inşallah. Çok seviyoruz onu, onu çok seviyoruz, hep seveceğiz. Hep çok seveceğiz. Kızım da, ben de. Hepimiz çok seviyoruz. Çok özel biri. Mükemmel bir eş, mükemmel bir baba. Gönlü çok güzel. Kelime yok onu anlatmak için. Biz çok güçlüyüz. O karşımıza çıktığı için. Vatanını, milletini çok seviyordu. İşini çok seviyordu. Kızımız var inşallah. Onun istediği gibi. Ben de onun emanetine sahip çıkacağım. İnşallah. Cennete kavuşacağız inşallah. Bir şey diyemiyorum. Bu kadar. Diyemiyorum.
bize küçücük Filiz'i olan Asya Alkan'ı emanet bıraktı. Kızına çok inanılmaz düşkündü. Hepimizde emeği, hakkı çok fazladır. Umarım o bizlere hakkını helal eder. Şehit polis Münir Alkan'ın ismi, memleketi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir okulda yaşıyor. Okullarımızdaki bayraklarda ve Türkiye'nin her karış toprağındaki direniş ve diriliş ruhunda, 15 Temmuz ruhunda yaşıyor. Darbe girişiminde bulunanlara karşı ilk andan itibaren kahramanca karşı koyan, ellerindeki tüm imkanlarla darbecilerle mücadele eden emniyet teşkilatımıza, fedakar polislerimize teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bir daha darbelere, darbe girişimlerine, demokrasi dışı her türlü saldırıya karşı bizleri, vatanımızı korusun inşallah. Bir olacağız, iri olacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber, gökten şehitler. Amin. Amin. Şehitler, gaziler, gençler, yaşlılar, kadınlar, sokak sokak, meydan meydan direnen bir ülke. Direnen ve dirilen bir ülke. Türkiye. Tankları, uçakları, üniformalı teröristleriyle saldıranlara karşı göğsünü siper eden bir millet. Tankların karşısına sadece iman, vatan ve görev aşkıyla çıkan aziz bir milletin kahramanlarıyla yaşayan bir millet. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var mısrağını dünyaya ilan eden bir ülke. Türkiye. Şehit Münir Alkan ve bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.